Merhaba küçük maceracılar. Junior Discovery'e hoş geldiniz. Bugün birlikte hayvanların dünyasını keşfediyoruz. Koyunlar çeşitli ırklarda ve renklerde gelir. Pürüzsüz merino koyunlarından sağlam Border Leicester koyunlarına kadar her ırkın kendi kişiliği vardır. Koyunlar çayırlarda ve dünyanın çeşitli kırsal bölgelerinde yaşarlar. Barışçıl doğaları onları bu yerlerin ideal sakinleri yapar. Koyunlar ne yer? Onlar başlıca ot ve bitkilerle beslenirler. Onların sakin otlatma zamanları izlemek huzur vericidir. Koyunlar oldukça sosyal hayvanlardır ve genellikle sürüler halinde yaşarlar. Birbirleriyle nazik melemeler aracılığıyla iletişim kurarlar ve birbirlerine destek olurlar. Koyun yünü değerli bir üründür ve yünleri çeşitli amaçlar için kullanılır. Koyunların dünyası huzurlu ve sakin dolu. Bu sevimli hayvanlar hakkında daha fazla bilgi edinerek tarımdaki rollerini ve onların varlığından duyduğumuz mutluluğu paylaşabiliriz. Kaplanlar, etkileyici büyük kedilerdir ve dünyanın en büyük felit türlerine aittirler. Çizgili desenleri ve güçlü vücutları onları büyüleyici yaratıklar haline getirir. Kaplanlar, yoğun ormanlardan buzlu ormanlara kadar çeşitli ortamlarda yaşarlar. Farklı çevrelere uyum sağlamada ustadırlar. Kaplanlar, yetenekli avcılardır ve genellikle geyik ve yaban domuzları gibi büyük avları yerler. Avcılık teknikleri etkileyici ve etkilidir. Kaplanlar genellikle yalnız hayvanlardır. Ancak güçlü aile bağları vardır. Anneler yavrularına sevgi dolu bakım yaparlar ve onlara vahşi doğada nasıl hayatta kalacaklarını öğretirler. Ne yazık ki vahşi ortamdaki kaplanlar tehlikedir. Habitat yok olması ve kaçak avcılık onların hayatta kalışını tehdit eder. Kaplanları korumak kritiktir. Kaplanların dünyası zarafet, güç ve hayatta kalma mücadelesiyle işaretlidir. Güvercin, narin tüyleri, yumuşak gözleri ve karakteristik ötüşü ile barış ve güzellik sembolüdür. Görünüşü ona kuş dünyasında zarif bir varlık kazandırır. Güvercinler çok yönlü kuşlardır ve kentsel alanlardan kırsal manzaralara kadar çeşitli yaşam alanlarını mesken tutarlar. Doğal ve insan yapımı çevrelerde başarılı bir şekilde yaşamayı öğrenmişlerdir. Güvercinler genellikle tahıllar, tohumlar, meyveler ve böceklerle beslenir. Yiyecek aramak için genellikle çimenlik alanlarda, parklarda ve sokaklarda dolaşırlar. Güvercinler sosyal kuşlardır ve genellikle büyük gruplar halinde yaşarlar. Birbirleriyle çeşitli vücut pozları, ötüş ve kanat çırpma ile iletişim kurarlar. Sosyal doğaları onları gözlemlemenin etkileyici konuları haline getirir. Güvercinin insanlarla uzun bir etkileşim geçmişi vardır. Mesajları iletmek için taşıma güvercini olarak kullanılmış ve çeşitli kültürlerde aşk, barış ve umut sembolü olmuştur. Güvercinin yaşamı zarafet, uyum ve sosyal uyumla karakterize edilir. Doğanın gerçek bir başyapıtı. Siyah beyaz tüyleri ve beceriksiz ama zarif adımlarıyla penguenlerin benzersiz oldukları açık. Suların altında zarifçe süzülüyor ve Antarktika'nın buzlu fırtınalarına cesurca meydan okuyorlar. Parlak gözleri bu olağanüstü kuşların güzelliğini ve gücünü yansıtıyor. Penguenler Antarktika'nın buzlu genişliklerinde ve sınırlı kıyı bölgelerinde yaşarlar. Alanları buzulların karla kaplı zirvelerinden bölgenin buzlu nehir ve göletlerine kadar uzanır. Zor koşullara rağmen penguenler, Güney Kutbu'nun buzlu dünyasında yaşamlarına mükemmel bir şekilde adapte olmuşlardır. Penguenler, balık, kril ve diğer deniz canlıları ile beslenen yetenekli avcılardır. Antarktika'nın buzlu sularına beceriyle dalış yaparlar ve avlarını yakalamak için çevik yüzgeçlerini kullanırlar. Yemekleri vitamin açısından zengindir ve enerjilerini güneydeki buzlu yaşamın zorluklarına karşı sürdürmelerine yardımcı olur. Penguenler genellikle büyük koloniler halinde yaşamalarına rağmen hala benzersiz davranışlara sahip bireysel kişiliklerdir. Birbirleriyle yüksek sesli çağrılar ve jestlerle iletişim kurarak sosyal bağlarını güçlendirirler ve Antarktika'nın buzlu vadilerinde gezinirler. İşbirlikleri ve karşılıklı destekleri bu zor ortamda hayatta kalmaları için kritiktir. Üreme mevsimi penguenler için özel bir zamandır. Büyük koloniler halinde toplanarak yumurtalarını bırakırlar ve yavrularını büyütürler.
Yumurtalar çatladıktan sonra ebeveynler gençlerine birlikte bakar, onları buzlu sıcaklıklardan ve avcılardan korurlar. Bu sevgi dolu bakım, penguenlerin Antarktika'daki bir sonraki neslinin hayatta kalması için hayati öneme sahiptir. Papağanlar birçok farklı renkte ve boyutta gelir. Minik muhabbet kuşlarından görkemli macavlara kadar her papağan benzersiz ve güzeldir. Papağanlar, dünyanın çeşitli bölgelerine özgüdür. Güney Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarından Avustralya'nın egzotik adalarına kadar. Benzersiz yaşam alanlarını fethetmişlerdir. Papağanlar ne yer? Onların çeşitli beslenme alışkanlıkları vardır. Meyvelerden ve kuru yemişlerden tohumlara ve hatta çiçeklere kadar. Renkli diyetleri canlı kişiliklerini yansıtır. Papağanlar son derece sosyal kuşlardır ve diğer papağanların arkadaşlığını severler. Büyüleyici şekillerde iletişim kurarlar ve güçlü bağlar oluştururlar. Papağanlar sadece güzel değil, aynı zamanda zekidirler. Kelimeleri söyleyebilir ve hatta numaralar öğrenebilirler. Zekaları dünya genelinde insanları büyüler. Bu büyüleyici kuşlar hakkında daha fazla bilgi edinerek güzelliklerini ve benzersizliklerini takdir edebiliriz. Zarif güzellik ve sessiz zarafetin somutlaşmış hali olan baykuşlar, ay ışığında parıldayan, yıldızlar gibi parlayan büyük yuvarlak gözleri ve kadife gibi yumuşak tüyleriyle baykuşlar, doğanın gerçek bir hayali gibidirler. Olağanüstü görüş yetenekleri ve benzersiz işitme duyuları, onları karanlığın egemenleri yapar. Sessiz uçuşları, onlara neredeyse doğaüstü bir hava katıyor ve gizemli varlıklarının özünü oluşturuyor. Baykuşlar, gezegenimizin geniş ve çeşitli manzaralarına yayılmış durumdadır. Erişilmez eski ormanların derinliklerinden, geniş açık ovalara ve şehirlerimizin gizli köşelerine kadar her yer, baykuşlar için bir yuva haline gelmiştir. Bu uyum sağlayabilen yaratıklar, en yüksek ağaç tepelerinde, terk edilmiş mağaralarda veya karanlığın koruyucu kollarında gizlenmiş nişlerde yaşarlar. Bu gizli sığınaklarda, dünyanın gözlerinden saklı olarak, hayatlarının ince ağını örerler. Akşamın alacasıyla birlikte, baykuşlar gerçek benliklerine bürünür. Gölgeler arasında dolaşan korkunç avcılar. Diyetleri, doğanın kendisi kadar çeşitlidir. Çalılıklar arasında koşuşturan küçük memeliler, alacakaranlıkta şarkı söyleyen kuşlar ve gece havasında uçuşan böceklerden oluşur. Ölümcül pençeleri ve güçlü gagaları, avcılık ustalıklarının araçlarıdır. Gece karanlığında doğanın dengesinde kritik bir rol oynarlar. Kemirgen popülasyonlarını ve diğer zararlıları kontrol altında tutarlar. Gece sessizliğinde baykuşların gizli sosyal hayatı ortaya çıkar. Çiftleşme mevsiminde potansiyel bir eş çekmek için yoğun çiftleşme şarkıları ve nefes kesici hava akrobasisi gibi karmaşık ilişkiler kurulur. Bu derin bağlar, gençlerin yetiştirilmesinde ebeveynlerin güçlerini birleştirdikleri etkileyici bir işbirliğine yol açar. Bu yalnız avcıların sıklıkla göz ardı edilen bir yönünü ortaya çıkarır. Dünya çapında çeşitli kültürlerde bilgelik ve gizem sembolü olan baykuş, zengin bir kültürel mirası taşır. Gece varoluşları ve sessiz doğaları, insan hayal gücünü kanatlandırmış, onları mitler ve efsaneler içinde ölümsüzleştirmiştir. Baykuşlar, insan anlamında bilge olmasalar da, içgüdüsel avlanma stratejileri ve dikkate değer uyum yetenekleri doğanın sınırsız bilgeliğinin bir ifadesidir. Solucanlar, genellikle göz ardı edilen olağanüstü yaratıcılardır. Yer altında toprağı havalandırarak ve gevşeterek bitkilerin gelişimine olanak tanır. Sıradan görünümleri, faaliyet ve anlamla dolu hayatlarını gizler. Solucanlar neden bu kadar önemli? Çünkü organik madde ayrışımında kritik bir rol oynarlar. Ölü bitki artıkları ve diğer organik maddeleri tüketerek toprağı gübrelerler ve bitki büyümesi için esansiyel olan besinleri salarlar. Solucanlar ne yer? Solucanlar, toprakta buldukları ölü bitki materyalleri ve diğer organik maddeleri yerler. Sindirim sistemleri bu materyalleri parçalar ve toprağı zenginleştiren besin açısından zengin komposta dönüştürür. Solucanlar ekosistemin vazgeçilmez aktörleridir. Faaliyetleriyle toprak oluşumuna, toprak yapısının iyileştirilmesine ve biyolojik çeşitliliğin teşvik edilmesine katkıda bulunurlar.
Onlar toprağın gerçek kahramanlarıdır. Genellikle sahne arkasında çalışırlar. Solucanlar adaptasyonun ustalarıdır. Nemli ormanlardan kuru çöl toprağına kadar çeşitli habitatlarda bulunabilirler. Farklı çevresel koşullara uyum sağlama yetenekleri onları gezegenimizin vazgeçilmez sakinleri yapar. Tavuklar çeşitli boyutlarda, renklerde ve tüy desenlerinde gelir. Kabarık ipek tavuklardan düz Rhode Island Reds'e kadar her ırkın kendine özgü bir görünüşü vardır. Tüyleri onları sıcak tutar ve aynı zamanda diğer tavuklara gösteriş yapmalarına yardımcı olur. Tavuklar ne yer? Tohumlar, böcekler ve hatta küçük bitkiler için etraflarında gagalayarak dolaşırlar. Tavuklar, bitki ve hayvanları bir arada yiyen omnivorlardır. Lezzetli atıştırmalıkları aramak için yerde kazmayı severler. Tavuklar genellikle çiftliklerde bulunur. Burada dolaşmak, gagalamak ve tozda banyo yapmak için bolca alanları vardır. Gruplar halinde yaşarlar ve tırmalama düzeni denilen, kimin patron olduğuna karar verdikleri bir düzenleri vardır. Tavukların en şaşırtıcı özelliklerinden biri, yumurta bırakma yetenekleridir. Çoğu tavuk günde bir yumurta bırakır. Bu yumurtalardan sevimli civcivler yumurtlanır ve vik vik sesiyle tavukluk serüvenlerine başlarlar. Tavuklar sadece çiftlik hayvanları değildir. Birçok kültürde doğurganlık ve refah simgeleri olarak önemli bir rol oynarlar. Ayrıca böcekleri yiyerek zararlıları kontrol etmeye yardımcı olur ve dışkılarıyla toprak sağlığına katkıda bulunur. Tavuklar hoş ve önemli yaratıklardır. Bir dahaki sefer bir tavuk görüyorsanız, onların hayatımıza birçok şekilde katkıda bulunduğunu hatırlayın. Eşekler çeşitli ırklara ve boyutlara sahiptir. Sağlam yük eşeklerinden zarif Somali eşeklerine kadar her eşek ırkının kendi benzersizliği vardır. Eşekler, farklı yaşam alanlarına uyum sağlamıştır ve çöllerde, dağlarda ve hatta çiftliklerde bulunabilirler. Eşekler ne yer? Onların mütevazı diyeti, ot, saman ve ara sıra sebze zevkini içerir. İhtiyaçları basit ama etkilidir. Eşekler sosyal hayvanlardır ve diğer eşeklerle güçlü bağlar kurarlar. Sakin ve düşünceli davranışları bizi büyüler. Eşekler sadece güçlü değil, aynı zamanda zekidirler. Zekaları, zorlu görevleri çözme yeteneklerinde ve çevrelerini anlama becerilerinde ortaya çıkar. Eşeklerin dünyası zeka ve uyum doludur. Koala, büyük kulakları, basık burnu ve peluş kürküyle Avustralya'nın sembolik bir figürüdür. Görünüşü, dünya genelinde hayvanseverlerin favorisidir. Evkaliptüs ağacı, koala için sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda ana besin kaynağı ve uyuma yeri olarak da önemlidir. Koalalar, evkaliptüs yapraklarını yerler. Koalalar genellikle tek başına yaşayan hayvanlardır ve oldukça sakin bir yaşam tarzına sahiptirler. Habitatlarını diğer koalalarla paylaşırlar ve genellikle karşılıklı tımar gibi sosyal davranışlar sergilerler. Yardımlaşmayı çok severler. Koalaların üreme süreci büyüleyici bir olaydır. Yaklaşık 1 aylık bir gebelik sürecinin ardından dişi tek bir yavru doğurur ve bu yavru kesesinde büyüyerek yaklaşık 6 ay sonra bağımsız hale gelir. Her canlıda olduğu gibi bebekleri çok tatlıdır. Habitat tahribatı, hastalıklar ve trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalar, onun hayatta kalması için ciddi tehlikeler oluşturuyor. Koalaların ve diğer canlıların güvende olmaları için doğayı korumalı ve sahip çıkmalıyız. Örümcekler birçok farklı türde ve boyutta bulunur. Bir sıçramayla kaçan minik örümceklerden, çevrelerinde nazik devler gibi dolaşan etkileyici tarantulalara kadar her örümcek kendi benzersizliğine ve süper gücüne sahiptir. Örümcekler, yeşilliğin hüküm sürdüğü yoğun ormanlardan, adeta geniş oyun alanları gibi açık çayırlara kadar çeşitli yaşam alanlarında bulunur. Uyum yetenekleri o kadar etkileyicidir ki, neredeyse dünyanın her yerinde kendilerine ev yapabilirler. Örümcekler nasıl avlanır? Onlar inanılmaz bir hassasiyetle avlarını yakalayan yetenekli avcılardır. Ağ yapıları sadece tuzaklar değil, doğanın gerçek sanat eserleridir. Örümcekler, şehirlerini gözeten gizli bir bekçi gibi, ağlarında çok zaman geçirirler. Avlarını nasıl yakaladıklarını ve düşmanlardan nasıl korunduklarını gözlemleyebiliriz. Her zaman küçük krallıklarındaki düzeni özenle korurlar. Örümcekler,
Ekosistemde zararlı canlıları kontrol etmekte hayati bir rol oynarlar. Onların yetenekleri vazgeçilmezdir. Bu şaşırtıcı yaratıklar hakkında daha fazla bilgi edinerek, onların doğa için olan önemini ve zanaatkarlıklarını takdir edebiliriz. Ahtapotlar gerçek dönüşüm ustalarıdır. Renklerini ve hatta cilt dokularını değiştirerek çevrelerine mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilirler. Bu yetenek, onlara yırtıcılardan saklanmada veya avlarını şaşırtmada yardımcı olur. Bir ahtapotun 8 esnek kolu vardır. Her kol, ona tutunmada ve yiyecek yakalamada yardımcı olan vantuzlarla donatılmıştır. İlginç bir şekilde her kolun kendi küçük beyni vardır ve ana beyinden bağımsız olarak çalışabilir. Ahtapotlar inanılmaz derecede zekidir. Karmaşık problemleri çözebilirler, zor durumlardan kaçabilirler ve hatta araçlar kullanabilirler. Bilim insanları, öğrenme yetenekleri ve çevrelerine uyum sağlama kapasiteleriyle büyülenmiş durumdalar. Bir ahtapot ne yer tahmin edin? Ahtapotlar yetenekli avcılardır ve temelde yengeçler, kabuklular ve küçük balıklarla beslenirler. Güçlü dişleriyle avlarının kabuklarını kırarak lezzetli iç kısımlarına ulaşabilirler. Ahtapotlar çoğunlukla yalnız yaşarlar ve çatlaklarda veya kendileri tarafından yapılmış sığınaklarda saklanırlar. Gece aktiflerdir ve çoğunlukla karanlığın korumasında avlanırlar. Bu büyüleyici deniz sakinleri birçok deniz ekosisteminde özel bir yere sahiptirler. Okyanusu her ziyaret ettiğimizde harika ve gizemli ahtapotları hatırlayabiliriz. Kaplumbağalar, kendilerini avcılardan koruyan sert kabuklarıyla kolayca tanınır. Yüzme için sağlam, perdeli ayakları vardır ve bazı türler karada yürümek için güçlü, pençeli ayaklara sahiptir. Kaplumbağalar çeşitli ortamlarda yaşarlar. Bazı türler okyanusları ve nehirleri tercih ederken diğerleri karada yaşar. Habitatları tropikal plajlardan tatlı su göletlerine ve hatta çöllere kadar uzanır. Kaplumbağalar ne yer? Türüne bağlıdır. Bazıları otçuldur, bitkileri ve meyveleri yerken diğerleri etobur olarak balık ve böceklerle beslenir. Ayrıca çeşitli bir diyetten hoşlanan omnivor kaplumbağalar da bulunmaktadır. Kaplumbağaların büyüleyici bir yaşam döngüsü vardır. Birçok tür karada yumurta bırakır. Yavru kaplumbağalar çıkıp suda yol alarak birçok zorlukla karşılaşırlar. Kaplumbağalar yavaş büyür ve bazıları 100 yılın üzerinde yaşayabilir. Kaplumbağalar, ekosistemlerinde hayati roller oynarlar. Avlarının popülasyonunu kontrol etmeye ve sağlıklı ortamları sürdürmeye yardımcı olurlar. Ne yazık ki birçok kaplumbağa türü habitat kaybı, kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle tehlike altındadır. Kaplumbağalar bize doğal dünyayı korumanın önemini hatırlatan olağanüstü yaratıklardır. Arılar, tozlaşmadaki hayati rolüyle tanınırlar. Çiçekten çiçeğe geçerler. Nektar ve polen toplarlar. Bu süreç, bitkilerin büyümesine, üremesine ve meyve üretmesine yardımcı olur bu, ekosistem için hayati öneme sahiptir. Arılar, iyi düzenlenmiş kolonilerde yaşarlar. Her birinde bir kraliçe arı, işçi ve erkek arılar bulunur. Kraliçe arı yumurta bırakır, işçi arılar bütün işi yapar, erkek arılar ise genellikle kraliçenin yanında durur. Bal arıları çok etkileyicidir. Çiçeklerden topladıkları nektarla bal yaparlar. Bu bal kovanda depolanır ve özellikle kış aylarında arıların beslenmesi için kullanılır. Ayrıca insanlar ve diğer hayvanlar tarafından da keyifle tüketilir. Arılar dikkate değer bir şekilde iletişim kurarlar. Yiyecek bulma konusunda diğer arılara nerede bulacaklarını söylemek için waggle dance denilen bir dans yaparlar. Bu dans, zengin nektara sahip çiçeklerin yönünü ve mesafesini gösterir. Arılar, biyoçeşitlilik ve çevrenin sağlığı için hayati öneme sahiptir. Yediğimiz birçok ürünün tozlaşmasını sağlarlar. Arı olmazsa gıda kaynaklarımız ve doğal yaşam alanlarımız tehlike altında olurdu. Arılar, dünyamıza katkıda bulunan minik ama güçlü varlıklardır. Atlar, dünyanın en güzel ve çok yönlü hayvanları arasındadır. Hızları, güçleri ve zarafetleriyle tanınan atlar, insan tarihi ve gelişiminde kritik bir rol oynamışlardır. Atlar, sürüler halinde yaşar ve güçlü bir topluluk duygusuna sahiptirler.
Sesler ve beden dili aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurarlar. Her atın benzersiz bir kişiliği vardır ve sürüsüyle ve insan arkadaşlarıyla güçlü bağlar kurar. Dünya çapında farklı kültürler yüzyıllardır atları yüceltmiştir. Birçok toplumda özgürlük, güç ve güzellik simgeleri olarak kabul edilirler. Sanat, edebiyat ve folklorda yer almışlardır. Bugün atlar çeşitli alanlarda değerli olmaya devam etmektedir. At yarışları ve dresajdan terapötik biniciliğe ve tarıma kadar çok yönlülükleri eşsizdir. Atlar ve insanlar arasındaki bağ özel ve derindir. Atların insanları anlama ve onlarla bağlantı kurma yetenekleri inanılmazdır. Bu da onları sadece hayvanlar değil, arkadaşlar ve ortaklar yapar. Bir atla etkileşimde bulunmak, doğanın güzelliğini ve gücünü hatırlatır. Aslanlar, vahşi doğada en ikonik hayvanlardan bazılarıdır. Güçlü kükremeleri ve görkemli yelesiyle tanınırlar. Esas olarak Afrika'da yaşayan aslanlar, güç ve cesaretin simgesidir. Aslanlar, sürü adı verilen gruplarda yaşar. Bir sürü çoğunlukla dişi aslanların avlandığı ve erkeklerin bölgeyi koruduğu büyük bir aile gibidir. Vahşi doğada hayatta kalmak için birlikte çalışırlar. Aslanlar, çayırlardan savanalara kadar çeşitli ortamlarda yaşar. Yaşam alanları, dolaşacakları alan, avlayacakları av ve yaşayacakları bir topluluk sağlar. Ders güçlerine rağmen aslanlar birçok zorlukla karşı karşıyadır. Habitat kaybı ve insanlarla olan çatışmalar gibi tehditler büyük endişelerdir. Bu muhteşem yaratıkları korumak için gösterilen çaba hayati öneme sahiptir. Aslanlar, yüzyıllardır insan kültürü ve folklorunun bir parçası olmuştur. Farklı kültürlerde güç ve cesareti simgelerler. Mirasları bugün bile bizi ilhamlandırmaya devam ediyor. Aslanlar sadece görkemli hayvanlar değil, aynı zamanda ekosistemin ve kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır. Bir aslan gördüğünüzde vahşinin güzelliğini ve gücünü hatırlayın. Pandalar, kendilerine özgü siyah ve beyaz tüyleriyle tanınırlar. Bu benzersiz renklendirme, kar ve kayalık alanlarda saklanmalarına yardımcı olur. Her pandanın bizlerin parmak izleri gibi farklı bir deseni olduğunu biliyor muydunuz? Pandalar en çok neyi severler? Bambu. Bu ayılar günde 18 kilograma kadar bambu yiyebilirler. Güçlü çeneleri ve düz dişleri sayesinde sert bambu saplarını ve yapraklarını ezmelerine yardımcı olur. Pandalar günlerinin çoğunu yiyerek ve uyuyarak geçirirler. Yalnız yaşayan hayvanlardır ve her biri kendi bölgesinde yaşar. Ancak ilkbaharda eşleriyle bir araya gelirler. Yavru pandalar çok küçük doğar ve çok uzun süre anne bakımına ihtiyaç duyarlar. Pandalar sadece sevimli hayvanlar değildir. Aynı zamanda vahşi yaşamın korunması konusunda sembollerdir. Tehlike altında olan bir türdür ve onları ve yaşam alanlarını korumak için büyük çabalar sarf edilmektedir. Pandaları kurtararak aynı ormanlarda yaşayan birçok diğer hayvana da yardımcı olmuş oluyoruz. İşte pandalar hakkında bazı eğlenceli gerçekler. Bambu tutmak için ekstra bir baş parmakları var. Ağaçlara çok iyi tırmanabilirler ve oynamayı severler. Pandalar ayrıca mükemmel yüzücülerdir. Dinozorlar dünyada yaşamış en büyük hayvanlardı. Bazıları Brachiosaurus gibi bir ev kadar büyüktü. Milyonlarca yıl önce yaşadılar ve her biri birbirinden benzersizdi. Farklı türlerde dinozorlar vardı. Bazıları Tyrannosaurus Rex gibi tehlikeli etoburlardı. Diğerleri Triceratops gibi sadece bitki yerdi. Hepsi hayatta kalmak ve avlanmak için farklı yöntemler kullanıyordu. Dinozorlar bugünden çok farklı görünen bir dünyada yaşıyordu. Dev ormanlar, geniş ovalar ve büyük okyanuslar vardı. Kendi yaşam alanlarına sahiptiler ve sık sık uzun mesafelerde göç ederlerdi. Yaklaşık 65 milyon yıl önce dinozorlar yok oldu. Bilim insanları büyük bir asteroit çarpması ve volkanik aktivitelerin onların sonunu getirdiğine inanıyor. Bu, araştırmacıların hala çözmeye çalıştıkları büyük bir gizem. Dinozorlar sadece geçmiş bir dünyadan heyecan verici yaratıklar değil, aynı zamanda gezegenimizin tarihindeki önemli bir bulmaca parçasıdır. Her kuş gördüğümüzde şaşırtıcı dinozorları hatırlayabiliriz. Bugünkü kuşların dinozorların doğrudan soyundan geldiğini biliyor muydunuz? Evet, bu doğru.
Kuşlar, tarih öncesi atalarıyla birçok benzer özelliğe sahiptir. Bu şekilde dinozorlar bir bakıma hala aramızda yaşıyor. Balıklar sayısız şekilde, boyutta ve renkte gelir. Minik neon balıklardan görkemli köpek balıklarına kadar her balık benzersizdir ve kendi özellik setine sahiptir. Balıklar, okyanuslardan nehir ve göllere, hatta küçük dereciklere kadar şaşırtıcı bir yaşam alanı yelpazesi içinde bulunurlar. Çevrelerine mükemmel bir şekilde uyum sağlamışlardır. Balıklar çeşitli beslenme alışkanlıklarına sahip becerikli avcılardır. Bazıları avlarını hızla takip ederken, diğerleri yosun ve planktonu süzer. Çeşitlilikleri beslenme alışkanlıklarına kadar uzanır. Balıkların birçoğu sürüler halinde yaşar ve etkileyici yollarla iletişim kurarlar. Sosyal davranışları gerçekten büyüleyici. Balıklar su dünyalarımızın ekosistemlerinde kritik bir rol oynarlar. Sadece hayvan krallığını değil, aynı zamanda okyanuslarımızın ve nehirlerimizin dengesini etkilerler. Balıkların dünyası hayranlık uyandıran ve gizemlerle dolu. Onları daha iyi öğrenerek ve yaşam alanlarını koruyarak sularımızın hazinelerini koruma konusunda yardımcı olabiliriz. Canlı desen ve renklerle dolu kanatlarıyla bilinirler. Bu kanatlar onlara eş çekmelerine, avcıları uzak tutmalarına ve hatta vücut sıcaklıklarını düzenlemelerine yardımcı olur. Bir kelebeğin yaşam döngüsü dikkat çekici bir yolculuktur. Küçük yumurtalardan başlarlar, sonra tırtıllara dönüşürler, ardından bir koza içinde dönüşerek güzel kelebekler olarak ortaya çıkarlar. Bu sürece metamorfoz denir. Kelebekler ne yer? Uzun pipet benzeri dillerini kullanarak çiçeklerden nektar içerler. Bu beslenme şekli, uçmak için ihtiyaçları olan enerjiyi kazanmalarına yardımcı olur ve aynı zamanda tozlaşmaya katkıda bulunarak ekosistemimizin sağlığına katkı sağlar. Kelebekler, tropikal yağmur ormanlarından çimenli otlaklara kadar çeşitli ortamlarda bulunabilirler. Onlar için nektar ve yumurtalarını bırakabilecekleri bitkilerle zengin bölgelerde başarılıdırlar. Kelebekler sadece güzel değil, aynı zamanda sağlıklı bir çevrenin önemli göstergesidir. Tozlaşmada kritik bir rol oynarlar ve diğer hayvanlar için bir besin kaynağı olarak hizmet ederler. Habitatlarını korumak, biyoçeşitliliği korumanın anahtarıdır. Sincaplar çeşitli türlerde ve boyutlarda bulunur. Minik çekirgelerden görkemli kızıl sincaplara kadar her türün kendi cazibesi vardır. Sincaplar çevremizdeki ağaç ve ormanlarda yaşarlar. Çevik tırmanma yetenekleri, yüksek yerlerde yaşamalarına olanak tanır. Sincaplar ne yer? Fındık, tohum, meyve ve hatta böceklerin becerikli avcılarıdır. Yiyecek arayışları heyecan verici bir maceradır. Sincaplar genellikle diğer sincapların yanında yaşarlar. Topraklarını paylaşırlar ve birbirleriyle çağrılar ve kuyruk hareketleri aracılığıyla iletişim kurarlar. Sincaplar, fındık ve tohumları gömerek bitkilerin yayılmasına katkıda bulunarak ekosistemde hayati bir rol oynarlar. Onlar ormanın bahçıvanlarıdır. Sincapların dünyası macera dolu ve büyüleyici. Bu çevik ağaç sakinleri hakkında daha fazla bilgi edinerek doğadaki rollerini ve çekici yaşam tarzlarını takip edebiliriz. Yarasalar birçok farklı türde ve boyutta bulunur. Minik mikro yarasalardan etkileyici meyve yarasalarına kadar her bir yarasa kendi benzersizliğine sahiptir. Yarasalar gecenin yaratıklarıdır ve karanlıkta yaşamaya mükemmel bir şekilde adapte olmuşlardır. Diğer hayvanlar uyurken onlar dünyayı gece keşfeder. Yarasalar ne yer? Onlar becerikli avcılardır, böceklerden, meyvelerden, polenden ve hatta nektardan beslenirler. Onların benzersiz beslenme alışkanlıkları büyüleyicidir. Yarasalar genellikle koloniler halinde yaşarlar ve birbirleriyle ultrasonik çağrılar aracılığıyla iletişim kurarlar. Sosyal davranışları ve işbirlikleri dikkat çekicidir. Yarasalar, geceye ait dünyanın gizli bir mesajını taşırlar. Bize karanlığın her zaman korku ve belirsizlik anlamına gelmediğini hatırlatırlar. Yarasaların dünyası gizemli ve büyüleyici sırlarla dolu. Bu benzersiz yaratıklar hakkında daha fazla bilgi edinerek, doğadaki önemlerini ve bize getirdikleri mesajı takip edebiliriz. Kangurular güçlü arka bacaklara sahip benzersiz yaratıklardır.
ve canlı bir yaşam tarzına sahiptirler. Çeşitli türlerde ve boyutlarda gelirler. Küçük vallabilerden güçlü kırmızı kangurulara kadar. Kangurular Avustralya'nın geniş manzaralarında, çöllerden otlaklara kadar yaşarlar. Çevrelerine mükemmel bir şekilde adapte olmuşlardır ve uzun mesafeleri kat edebilirler. Kangurular etkileyici sıçramalarıyla ünlüdür. Güçlü arka bacakları, büyük mesafelere sıçramalarına ve yüksek hızlara ulaşmalarına olanak tanır. Kangurular, sürü olarak da bilinen gruplar halinde yaşayan sosyal hayvanlardır. Güçlü aile bağlarına sahiptirler ve yavruları, Joey olarak bilinen bebekleri sevgiyle büyütürler. Kanguruların en şaşırtıcı özelliklerinden biri, bebeklerini taşıdıkları ve korudukları keseleridir. Minik kanguru, dünyayı keşfetmeye hazır olana kadar burada gelişirler. Kanguruların macerası, bu keselilerin büyüleyici dünyasını ortaya çıkarıyor. Adaptasyonları, sıçrama yetenekleri ve aile bağları, onları Avustralya'nın benzersiz sakinleri haline getiriyor. Boz ayıları, büyük boyutları, kambur omuzları ve gri uçlu kalın kahverengi tüyleri ile kolayca tanınabilirler. Kazma için kullanılan güçlü pençelere ve kuvvetli ısırıklarına sahiptirler, bu da onları korkutucu memeliler yapar. Boz ayıları, başta Kuzey Amerika olmak üzere, ormanlık ve dağlık bölgelerde bulunur. Somon, yaban mersini, küçük memeliler gibi yeterli besin kaynakları sunan ortamlarda gelişirler ve en sevdikleri lezzet olan bal. Boz ayıları, çeşitli bir diyetten hoşlandıkları için omnivorlardır. Somon, yaban mersini, kökler ve böceklerle birlikte, özellikle bal için ayrı bir ilgi duyarlar. Boz ayılar mükemmel tırmanıcıdır ve hatta tatlı dişlerini gidermek için arı kovanlarına cesaretle dalabilirler. Boz ayıları zekaları ve güçlü hafızaları ile bilinirler. Bu da onlara yem kaynaklarına yıl boyunca geri dönmelerine yardımcı olur. Tek başlarına yaşayan hayvanlardır, yavruları olan anneler hariç ve sadece korkutucu değil, aynı zamanda etkileyici bir üne sahiptirler. Uyku konusunda boz ayıları büyüleyicidir. Kışın, kış uykusu olarak bilinen derin bir uykuya dalırlar. Rahat bir yuva bulurlar veya oluştururlar. Burada kıvrılıp birkaç ay boyunca dinlenirler ve enerjiyi soğuk mevsimde korurlar. Boz ayıları, etkileyici varlıkları ve bal sevgileriyle doğanın güzelliğini ve doğal habitatları korumanın önemini hatırlatır. Onlar hakkında daha fazla bilgi edindikçe doğa ile bağımızı derinleştirir ve koruma çabalarımıza katkıda bulunuruz. Tilkiler çeşitli türlerde ve renklerde gelir. Çarpıcı kürkü ile kırmızı tilkiden, buzlu ovalarda yaşayan kutup tilkisine kadar her tilki türü çevresine uyum sağlamıştır. Tilkiler son derece adapte olabilir ve ormanlardan çöllere, dağlardan şehirlere kadar çeşitli habitatlarda yaşarlar. Farklı ortamlara olağanüstü bir şekilde uyum sağlamışlardır. Tilkiler yetenekli avcılardır ve kemirgenlerden kuşlara, böceklerden meyvelere kadar çeşitli avları yerler. Mükemmel duyuları, avlarını izlemelerine yardımcı olur. Tilkiler genellikle yalnız hayvanlar olarak bilinir, ancak aynı zamanda sürüler halinde de yaşayabilirler. Bu sürülerde avlanmak ve yavrularını büyütmek için işbirliği yaparlar. Tilkinin en etkileyici özelliklerinden biri yuvasıdır. Burada yaşar ve yavrularını büyütür. Bu yuvalar doğanın gerçek harikalarıdır ve tilkilere predatörlerden korunma sağlar. Tilkiler sadece gizemli değil, aynı zamanda doğanın inanılmaz yaratıklarıdır. Onları daha iyi anladıkça hayvan krallığının güzellik ve çeşitliliğini takdir etmeye başlarız. Köpek balıkları her şekil ve boyutta gelir, dev beyaz köpek balığından zarif çekiç başlı köpek balığına kadar. Her türün kendi benzersiz özellikleri ve adaptasyonları vardır. Köpek balıkları okyanuslara hükmeder ve mercan resiflerinden derin denizlere kadar çeşitli deniz ortamlarında bulunabilirler. Köpek balıkları usta avcılardır ve çeşitli bir diyete sahiptirler. Bazıları hızlı avları tercih ederken diğerleri leşçilerdir. Onlar okyanusun başavcılarıdır. Köpek balıkları gizemli görünebilir. Ancak bilim adamları yıllardır onları incelemektedir. Uzun göçler ve sosyal etkileşimler gibi etkileyici davranışlara sahiptirler. Köpek balıkları sadece etkileyici değil, aynı zamanda okyanus ekosisteminin dengesi içinde hayati öneme sahiptirler.
Onları anlamak ve korumak, okyanuslarımızın sağlığını güvence altına alır. Hint domuzları çeşitli ırklarda ve renklerde bulunurlar. Tüylü Abisinyan, Hint domuzlarından düz tüylü Sheltie Hint domuzlarına kadar her çeşidin kendi çekiciliği vardır. Hint domuzları aslında Güney Amerika'nın Ant Dağları'na özgüdür. Bugün birçok evde sevgiyle beslenen evcil hayvanlar olarak dünyanın birçok yerinde yaşarlar. Hint domuzları ne yer? Taze sebzeleri, samağını ve özel olarak formüle edilmiş yemleri severler. Sağlıklı beslenmeleri onların iyi olmaları için önemlidir. Hint domuzları son derece sosyal hayvanlardır ve arkadaşları ile birlikte olmaktan keyif alırlar. Birbirleriyle çıkardıkları seslerle iletişim kurarlar. Hint domuzları bakmak sevgi ve dikkat gerektirir. İhtiyaçlarını karşılamayı ve onlar için mutlu bir ortam yaratmayı öğreniyoruz. Onlar, kalbimizi çalan harika evcil hayvanlardır. Kurbağalar birçok farklı boyutta ve renktedir. Parlak yeşillerden kamufle kahvelere kadar. Nemli, pürüzsüz ciltleri hem suda hem de karada yaşamalarına yardımcı olur. Uzun, güçlü arka bacaklarını fark ettiniz mi? Zıplamak için mükemmel. Bir kurbağanın yaşam döngüsü gerçekten dikkat çekicidir. Küçük yumurtalardan başlarlar, sonra yavru kurbağalara dönüşürler ve suda yüzerler. Zamanla bu yavrular bacaklarını büyütür, kuyruklarını kaybeder ve yetişkin kurbağalara dönüşürler. Kurbağalar ne yer? Yapışkan, uzun dilleriyle böcekleri yakalamayı severler. Kurbağalar böcek popülasyonunu kontrol etmede önemli bir rol oynar, bu da onları ekosistemin önemli bir parçası yapar. Kurbağalar birçok farklı ortamda yaşarlar. Göletlerden bataklıklara, ormanlara ve hatta bahçelere kadar. Nemli kalması gerektiği için hayatta kalmak için ıslak ortamlara ihtiyaçları vardır. Kurbağaların bazı benzersiz yetenekleri vardır. Ciltleri üzerinden nefes alabilirler ve bazıları kamuflaj için renklerini bile değiştirebilir. Gözleri ve kulakları hem suda hem de karada yaşam için iyi adapte olmuştur. Bir kurbağanın vak vak sesini duyduğunuzda temsil ettiği harika dünyayı hatırlayın. Ateş böcekleri, karanlıkta parlayabilen küçük böceklerdir. Onların nazik parlayan ışığı gecemizi aydınlatır. Ateş böcekleri, ışıklarını çift çekmek için kullanır. Gece karanlığında birbirleriyle iletişim kurarlar ve gerçek aşklarını bulurlar. Ateş böcekleri, larva olarak başlar ve ışıldayan böceklere dönüşmeden önce etkileyici bir dönüşüm geçirirler. Ateş böcekleri, doğada önemli bir rol oynarlar çünkü zararlıları kontrol etmede yardımcı olurlar. Onların parıltısı sadece güzel değil, aynı zamanda faydalıdır. Ateş böceklerinin büyüsü değerlidir ve korunmalıdır. Onların yaşam alanlarını korumaya ve bu etkileyici ışıklı böcekleri korumaya katkıda bulunabiliriz. Köpekler birçok farklı ırkta gelir, minik chihuahualardan görkemli Sivas Kangal köpeklerine kadar. Her ırkın kendi özellikleri ve benzersiz özellikleri vardır. Köpekler inanılmaz derecede uyumlu hayvanlardır ve dünyanın her yerinde bulunabilirler. Şehir ortamlarında, çiftliklerde, vahşi bölgelerde veya Eskimolar gibi uzak bölgelerde bile köpekler her yerde başarılı olmuştur. Eskimolar arasında genellikle ağır kızakları çekmek için kullanılırlar. Köpekler ne yer? Onlar omnivorlardır ve dengeli bir diyetten hoşlanırlar. Köpek mamasından ete, sebzeye ve hatta ödüllere kadar köpeklerin çeşitli lezzet tercihleri vardır. Köpekler sosyal hayvanlardır ve insanları severler. Sadık, zeki ve inanılmaz numaralar öğrenebilirler. Her köpeğin kendi benzersiz kişiliği vardır. Köpekler genellikle insanın en iyi dostu olarak adlandırılır ve bunun için iyi bir neden vardır. Sadece evcil hayvanlar değil, aynı zamanda yakın aile üyeleridirler. Onlar hakkında daha fazla bilgi edinerek, onların dünyasının güzelliğini ve tüylü dostlarımıza sevgi ve bakımın önemini keşfediyoruz. Hikayemiz, sevimli bir geyik yavrusu olan Ceylan'ın doğumuyla başlıyor. İlkbaharda doğan Ceylan, doğanın harikalarını keşfetmeye başlar. Ceylanlar, tavşan ve kokarca gibi birçok arkadaş edinir. Birlikte heyecan verici maceralar yaşarlar. Ceylan'ın annesi, sevgi ve özen göstererek
Ona ormanda hayatta kalmanın ve dikkatli olmanın önemli derslerini öğretir. Ormanda tehlikeler de bulunur, korkulan avcı gibi. Ceylan ve arkadaşları bu tehditlere karşı kendilerini korumayı öğrenirler. Ceylan büyür ve sevimli genç geyik olur. Arkadaşlık, sevgi ve ormanın güzelliğini keşfeder. İneklerin çeşitli ırkları ve renkleri vardır. Muazzam Holstein ineklerinden sağlam Highland sığırlarına kadar her ırk kendi zarafetini taşır. İnekler, dünya genelinde çiftliklerde ve meralarda yaşarlar. Yeşil çimenler üzerindeki huzur dolu yaşamları, izlemesi sakin bir manzara sunar. İnekler ne yer? Başlıca ot ve samanla beslenirler. Onların yavaş yavaş beslenme zamanları izlemesi hoş bir deneyim sunar. İnekler, son derece sosyal hayvanlardır ve genellikle sürüler halinde yaşarlar. Birbirleriyle nazik mırıltılarla iletişim kurarlar ve güçlü topluluklar oluştururlar. İnekler sadece sevimli hayvanlar değil, aynı zamanda süt tedarikçileridir. Sütün nasıl elde edildiğini ve çeşitli ürünlerde nasıl kullanıldığını gözlemleyebiliyoruz. İneklerin dünyası huzurlu ve sakinlik dolu. Bu hayvanların doğadaki rollerini daha detaylı öğrenebiliriz. Küçük maceracılar, bu harika macerada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerle birlikte daha nice eğlenceli keşiflere ve öğrenilere dalacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.